Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar bu videomuzda size 3 farklı formasyondan bahsedeceğim. Bir tanesi 50-20-30, bir tanesi 50-0-50, bir diğeri ise 60-40 formasyonu olacak. Oyunda şu anda en aktif ve en popüler kullanılan 3 formasyon bunlar arkadaşlar. Bu video daha çok düşük para yatıran, para yatırmayan ya da orta düzeyde para yatıran oyuncuların işine yarıyor. Aslında balinaların işine yarayan bir formasyon değil. Onlar sadece bazı kahramanların hangi formasyonlarda kullanılması gerektiğini bu videoda öğrenecekler. Yani bu video sizin King Shot oyununu İlk genden şu anda Gen 5 var. Gen 5'e kadar nasıl ilerletmeniz gerekiyor? Hangi istatistikleri yükseltmeniz gerekiyor? Ve Gen 1'den Gen 5'e kadar hangi kahramanları sırayla alıp saldırıda ve savunmada hangi kahramanları kullanacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu video benim kanalımdaki en önemli gelişim videosu. O yüzden sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız, videolar hoşunuza gidiyorsa, videoları beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ilk başta 50-20-30 formasyonu ile başlayalım arkadaşlar. 50-20-30 formasyonu herkesin sık sık kullandığı çok güvenli bir formasyondur. Saldırı ve savunmalarda da genel olarak bu formasyon iyidir arkadaşlar. 50-20-30 formasyonunu yükseltirken, yaparken öncelikle piyadeyi önde götürürüz. Ondan sonra okçuyu yükseltiriz. Süvariyi daha da geride bırakırız. Yine aynı şekilde buradaki şef donanımlarından ziyade bir de buradaki kahraman donanımları. Piyadeyi her zaman önde götürürüz. Ondan sonra arkasından okçuyu yükseltiriz. En geriden de süvari gelir. Sizin formasyonunuzu belirleyen şey sizin istatistiklerinizdir arkadaşlar. Eğer sizin istatistiklerinizde piyade ve nişancınız yüksekse, süvariniz gerideyse 50-20-30 oynayabilirsiniz. Hiç süvariniz yoksa sadece piyade ve nişancı yükselttiyseniz 50-0-50 oynayabilirsiniz. Her formasyonun neye göre iyi, neye göre kötü olduğunu size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi 50-20-30'dan devam edecek olursak 50-20-30'da arkadaşlar bir oyuncunun alması gereken tüm kahramanları Gen 1'den Gen 5'e kadar size sıraladım. Detaylı bir şekilde hemen ona bakalım. Gen 1'de arkadaşlar oyunun başında 50-20-30 formasyonunda herhangi bir kahraman almanıza kesinlikle gerek yok. Sadece yüksek yatırımlı oyuncular ya da aylık 1000 dolar 1000 dolara yakın 1000 dolar üstü para yatıran arkadaşlar VIP 10 olup Amadeus'u 4 yıldız yapıp bıraksınlar, silahını da 6 ya da 8 yapsınlar. Onun dışında düşük ya da hiç para yatırmayan arkadaşların Amadeus'a zaten ihtiyacı yok ve alamazlar da. O yüzden İlk gene oyunun başındaki kahramanları tamamen pas geçiyoruz arkadaşlar. Oyunun bize kendi ücretsiz verdiği kahramanlarla devam ediyoruz. Gen 2'ye geldiğimizde ise Gen 2'de arkadaşlar Zoe'ye 5 yıldız yapmanızı istiyorum. Rulet çevirerek Zoe'yi 5 yıldız yapacaksınız. Hemen onun yanında kahraman salonundan Marlin geliyor. Marlin'i 4 yıldız yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar uzun bir süre oynayacaksınız. Gen 3'e geldiğinizde burada 3 tane kahramanımız var. Üçünü de almayacaksınız. Üçüne de ihtiyacınız yok arkadaşlar. Sonra Gen 4'e geldiğinizde buradaki 4 kahramandan Alkar'ı almanıza gerek yok. Burada almanız gereken ilk kahraman arkadaşlar Margot. Bir önceki genden süvari almadığımız ve elimizdeki süvari Gen 2 kahramanın süvarisi olduğu için Margot'u kesinlikle 5 yıldız yapıyorsunuz. Onun yanında gelen Rosa nişancısını yani okçusunu ise tamamen tercihe bağlı. Hesabınızda elmas varsa, rulet çevirebiliyorsanız bu kahramanı arkadaşlar 4 yıldız yapabilirsiniz. Ama onun dışında elmas sorununuz varsa, elmas biriktiremiyorsanız, düşük yatırımlı bir oyuncuysanız, oyuna para yatırmıyorsanız Rosa kesinlikle almayın. Elinizde mitik parça biriktirip Gen 5'e geçtiğinizde Gen 5'te arkadaşlar Vivian var. Bu kahramanı 5 yıldız yapacaksınız. Elinizdeki tüm mitikleri buna basacaksınız. Ve bunun yanında rulet kahramanı olan Longfei'yi hesabınıza ruletten çevirerek 5 yıldız yapacaksınız. Şu anda Kingshot oyununda toplam 5 gen var. Elimdeki tüm verilerle en iyi senaryoyu size 5 gen olarak sunuyorum. Yarın öbür gün oyuna Gen 6, Gen 7, Gen 8 geldiğinde liste değişebilir. Daha farklı senaryolar olabilir. Şu an elimdeki mevcut gene göre size en iyi tabloyu vermeye çalışıyorum. Eğer Gen 6 geldikten sonra oradaki kahramanlar çok iyi olursa liste buna göre güncellemek zorunda kalacağım. O yüzden ben size elimdekinin en iyisini vermeye çalışıyorum.
Silahlara geldiğimizde ise Gen 2'de mesela bu kahramanı aldığınızda düşük yatırımlı bir oyuncu ya da para yatırmayan bir oyuncu kesinlikle bunun özel donanım silahını 4 yıldız yapmak, 4 seviye yapmak zorunda. Aynı şekilde onun yanına aldığımız Marley'nin silahını da 4 yıldız, 4 seviye yaparsanız çok çok iyi olur. Eğer yükseltebiliyorsanız bunun silahını 6 yapın. Gen 3'te zaten kahraman almayacaksınız dedim. Burada S4'te bunun silahını yine 6 yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız 4 bırakın. Çünkü 5, 3, 7 bunları yapmayın arkadaşlar. Bizim için çift sayılar önemli. 2, 4, 6, 8, 10. Çünkü çift sayılara yükselttiğimiz özel silahlar bizim savaşlarda işimize yarar. O yüzden kesinlikle tek sayılarda bırakmayın. 50-20-30 formasyonu bu kadardı arkadaşlar. Şimdi 60-40 formasyonuna geçelim. 60-40 formasyonu ne işe yarar? Güçlü mü değil mi? Detaylı bir şekilde bunları konuşalım. 60-40 şu ana kadar oyuna gelen en iyi savunma şeyidir arkadaşlar, formasyonudur. O yüzden balinalar genelde seferberlikte, rallilerde bu dizilimi kullanıyorlar ve bu şekilde saldırıp savunuyorlar. Bunu oyundaki bazı oyuncular, bireysel olarak düşük yatırımlı oyuncular kendi hesaplarında yapmaya başladılar ve iyi sonuç aldıklarını düşünüyorlar. Ben düşük yatırımlı bir oyuncunun bu formasyonu gitmesini çok tavsiye etmiyorum. Çünkü labirentte zayıflıyorsunuz. Ee, Arenada zayıflıyorsunuz. Bireysel savaşlarda, savunmalarda iyi oluyorsunuz ama saldırı kısımlarının ben eksik olduğunu düşünüyorum ve çok beğenmiyorum. Ama yine bu formasyonu yapmak isteyen arkadaşlar için detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu şekilde formasyonu yapmalarının sebebi de tamamen şu. Oyuncular burada 3 tane şeyi, yani piyade, süvari ve okçuyu yükseltirken üçünü ayrı ayrı malzeme basıyorlar. Şef donanımı, kahraman donanımları, araştırma merkezi. Bunların her birini yükselttikleri zaman arkadaşlar elindeki kullandıkları malzemeyi 3'e bölmüş oluyorlar. Ama siz böyle 60-40 ya da 50-0-50 gibi bir formasyon seçerseniz rakipleriniz elindeki tüm malzemeleri 3 formasyona kullandığı zaman siz 2 tane sadece birimi harcamış olacaksınız ve diğerinden daha güçlü hale gelmiş olacaksınız. 60-40'ta istatistiklerimiz ve yükseltmelerimiz nasıl olmalı? 60-40 oynarken arkadaşlar şef donanımında ya da tılsımlarda kesinlikle okçuya basmayın. Çünkü siz 60-40 gönderirken hiçbir şekilde okçu göndermeyeceksiniz. Buradaki alacağınız okçu istatistiklerine hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Araştırma merkezinde, yani buradaki akademide savaş kısmında arkadaşlar okçuyla alakalı tüm kısımları boş bırakın. Sadece piyade ve süvari ağırlıklı gidin. Orta kısımları tamamen boş bırakarak ilerleyeceksiniz. Buralara harcayacağınız zaman yerine piyade ve süvariyi yükselterek ilerlerseniz 60-40'a çok daha iyi bir hesap yapabilirsiniz. Aynı şekilde kahraman donanımlarında ise en büyük önceliğiniz piyade olacak. Okçuyu tamamen boş bırakacaksınız. Okçuya hiçbir şekilde donanım takmanıza gerek yok arkadaşlar. 60-40 oynamak istiyorsanız okçu donanımınız olmayacak. Çünkü dediğim gibi yine aynı mantık. Sadece okçu göndermediğiniz için bu okçunun istatistikleri sizin bir işinize yaramıyor. Sizin sadece iki tane donanıma ihtiyacınız var. Birisi piyade donanımı, bir tanesi ise süvari donanımı olacak arkadaşlar. Şimdi 60-40'ta hangi kahramanları kullanmalıyız Gen 1'den Gen 5'e kadar detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Gen 1'e geldiğimizde arkadaşlar 60-40'ta Gen 1'de en önemli kahraman Saul. Bu Saul'ün yeteneklerine de baktığınızda arkadaşlar savunma artışı ve sağlık artışı veriyor. Buradaki yetenek bir işimize yaramıyor. Buradaki yetenek ise %25 net öldürücülük veriyor. 60-40 oynamak isteyen herkesin hesabında kesinlikle ilk genlerde Saul olmalı. Ama Saul'ü gidip 5 yıldız yapmayın. Biliyorsunuz bir tane kahramanı 4 yıldız yaptığınızda zaten yetenekleri açılıyor. Bizim için zaten Saul'ün yetenekleri sadece önemli. Çünkü zaten savaşa okçu asker göndermiyoruz. Buradaki Saul kahramanının sadece yeteneklerinden faydalanacağız. O yüzden Saul olmazsa olmaz. Gen 2'ye geldiğimizde ise hiçbir kahraman almadan sadece Zoe'yi alacağız. Ve Zoe'yi 5 yıldız yapacağız. Geri kalan mitiklerimizi tamamen biriktiriyoruz. Buna mitik basmayın, ruletle çevirin, yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Gen 3'e geldiğimizde ise elimizde 3 tane kahraman oluyor. Almanız gereken ilk kahraman Petra. Ruletten Petra'yı 5 yıldız yapın arkadaşlar. Petra her türlü işinize çok fazla yarayacaktır. Onun yanında da kesinlikle alıp yükseltmeniz gereken 60-40'ın en iyi kahramanı Jagger arkadaşlar. Jagger 60-40'ta özellikle saldırılarda inanılmaz işe yarıyor. Jagger'i saldırıda kullanacaksınız. Saul'i ise savunmada kullanacaksınız.
Ama şöyle bir güzel yanı var. Jagger'i de 5 yıldız yapmanıza gerek yok. Sadece 4 yıldız yapmanız sizler için yeterli olacaktır. Bunların silahlarını, söylediğim tüm kahramanların silahlarını 4 yıldız, 4 seviye ya da 6 seviye yapabiliyorsanız çok iyi olur. Şimdi dediğim gibi S3'te ee, Petra'yı aldık 5 yaptık. Jagger'i aldık 4 yaptık. Gen 4'e geldiğimizde buradaki hiçbir kahramanı almıyoruz. Alkar'ı da almıyoruz. Margot'u da almıyoruz. Rosa'yı da almıyoruz. Sadece birikim yapıp Gen 5'e geçiyoruz. Gen 5'te ise arkadaşlar Longfei'yi ruletten 5 yıldız yapıyoruz. Hesabımıza alıyoruz. Silahını 4 ya da 6 yapıyoruz. Onun yanında 60-40'ın olmazsa olmazlarından Truth. Bunu alıyoruz. Elimizde zaten bir önceki genden hiçbir kahraman almadık ve bunu da 5 yıldız yapıyoruz arkadaşlar. Ve 60-40'ımız tamamlanmış oluyor. Yine söylediğim gibi S6'da çok iyi bir şey gelebilir. Onu bilmiyorum. Eğer gelirse o gendeki piyadeyi, o gendeki mızrakçıyı da yani süvariyi de almanızı tavsiye edebilirim. S6'yı görmediğim için maalesef size S6'da gelecek kahramanlarla alakalı bir şey söyleyemiyorum. O yüzden bu videoda tamamen kendi seçiminiz ve kendi tercihiniz üstünden şey yapın. Asla tavsiye değildir. Ben her kahraman ve her formasyon nasıl oynanır size anlatıyorum. Karar kesinlikle sizde, hiçbir sorumluluk almıyorum. Ben 60-40, 50-0-50, 50-20-30. Bunların en iyi formasyonu, en iyi kahramanları nedir? Bu videoda onu anlatıyorum. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Şimdi günümüzün yıldızı 50-0-50'ye hızlıca geçiş yapalım. 50-0-50 arkadaşlar saldırıda inanılmaz güçlü. Normalde 60-40 savunmayı yıkabilen, onu kazanabilen tek formasyon budur. 50 piyade, 0 süvari, 50 okçu. Son zamanlarda bazı formasyonları savunmada da kullanmaya başladık. Bu şekilde 40-60 olarak savunmada böyle savunuyoruz. Saldırırken ise bu şekilde 50-0-50 saldırıyoruz. Son dönemlerde en popüler ve en çok kullanılan formasyon ve dizilim budur. Burada da arkadaşlar aynı şekilde şef donanımlarına ve tılsımlarınıza geldiğinizde yukarıdaki süvari ile alakalı hiçbir şeyi yükseltmeyeceksiniz. Şu an hesabınızda neyse olduğu gibi bırakın. Sadece piyade ve okçu ağırlıklı gideceksiniz. İkisini eşit bir şekilde götürmeniz gerekiyor. İkisinin de değerleri gerçekten çok önemli. Belli bir yerden sonra artık okçuyu daha fazla önde götürmeniz gerekecek. Hem tılsımlarda hem de normal donanımlarda. Araştırma merkezi yani akademide biraz öncekinin tam tersi. Sadece süvarileri basmayacaksınız. Piyade ve okçu olanlara basacaksınız. En sağ taraftaki süvarileri görmezden geleceksiniz. Sadece piyade ve okçu istatistiklerini sonuna kadar yükselteceksiniz. Kahraman donanımlarına geldiğimizde ise yine piyadenin donanımlarını çok yükselteceğiz. Okçunun donanımlarını yükselteceğiz. Süvariye hiçbir şekilde donanım takmayacağız. Süvarimizi donanımsız oynayacağız. Buraya harcayacağımız malzemelerin her birine piyadeye ve okçuya kullanarak elimizdeki donanımları en yüksek seviyeye getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi 50-0-50'de hangi kahramanlar kullanılıyor? Detaylı bir şekilde oraya geçelim. Arkadaşlar 50-0-50'de Gen 1'de herhangi bir kahraman almayacaksınız. Oyunun size bedava verdiği kahramanlarla ilerleyeceksiniz. Herhangi bir şekilde Saul'e ya da diğer kahramanlara ihtiyacınız yok. Gen 2'ye geldiğinizde ise almanız gereken ilk kahraman Zoe. 5 yıldız yapacaksınız. Silahını 4 ya da 6 yapacaksınız. İkinci kahramanımız Marlin. Bunu 4 yıldız yapıp silahını 4 ya da 6 yapacaksınız. Gen 3'e geldiğimizde ise buradaki kritik olan şey Petra arkadaşlar. Petra'yı 4 yıldız yapacaksınız. Yetenekleri maksimum seviyeye çıkacak. Petra 50-0-50'de oynayacağınız tek süvaridir. Yani bu kahramanı 50-0-50'de aldığınızda oyun boyunca Gen 5, Gen 6, Gen 7 ileride gelecek kahramanları bilmiyorum ama bir daha hiçbir zaman süvari almak zorunda kalmayacaksınız. Ve o yüzden süvariye harcayacağınız mitikleri, elmasları piyade ve okçuya kullanarak çok daha güçlü piyadeler ve okçular alacaksınız. Petra'yı 4 yıldız yapmanız yeterli. Silahını da 4 ya da 6 yapıp bırakabilirsiniz. Hiçbir şekilde donanım takmayacaksınız. Gen 3 bu kadar. Gen 4'e geldiğimizde ise arkadaşlar Gen 4'te benim size tavsiyem kesinlikle Alkar'ı 4 seviye ya da 5 seviye yapın arkadaşlar. Çünkü Alkar tamamen piyade ve okçu ağırlıklı bir yeteneklere sahiptir. Hani tamamen sizin tercihinize kalmış.
3 yeteneği de 2 tanesi piyade okçu, son yeteneği ise piyade bufflıyor. O yüzden 50-0-50'nin olmazsa olmaz piyadelerinden birisi al kaldır. Sizin elinizdeki mitik birikime bağlı ya da sıralamaya girmenize bağlı olarak bunu isterseniz alın, 4 yapın, isterseniz 5 yapın. Tamamen size bırakıyorum. Onun dışında arkadaşlar S4'te tercih olarak Rosa. Elmas sorununuz yoksa Rosa'yı 4 yapıp arenada kullanabilirsiniz, savaşlarda kullanabilirsiniz. Elmasınız eğer varsa. Yoksa zaten Gen 5'e geldiğimizde Gen 5'te almamız gereken sadece bir tane kahraman var ve 5 yıldız yapmamız gereken bu da Vivian. Vivian'ı kesinlikle 5 yıldız yapıp silahında 6 yapmanızı ya da 4 yapmanızı sizden istiyorum. En güçlü hali bununla birlikte patlama yaşayacaktır arkadaşlar. Genel olarak bunlar tamamen tercihinize bağlı. 50, 20, 30 güvenlidir. Yarın öbür gün oyuna bir güncelleme geldiğinde nişancıları zayıflatırlarsa 50-20-30'la yine güçlü bir şekilde oynayabilirsiniz. Piyadeleri zayıflatırlarsa yine oynarsınız. Süvari yine zayıflatırlarsa yine oynarsınız. 50-20-30 en garantisi, en güveniliri. Aralarından en güçlüsü bence son anlattığım 50-0-50. Bireyselde ve rallilerde kesinlikle yok ediyor. Arenada kötü değil çünkü piyade ve nişancı kahramanları aldığınız için arenada da zayıf duruma düşmüyorsunuz. Aynı zamanda labirentte de güçlü. Yani labirent dediğim yer mistik kehanet. Orada da gerçekten güçlü. Ama bunun kararını kesinlikle sizin vermeniz gerekiyor. Ve bu dizilişi oynayabilmeniz için hesabınızdaki yükseltmeleri, şef donanımları, kahraman donanımları ya da akademideki geliştirmeleri buna göre yapmanız gerekiyor. Umarım bu video sizin için öğretici ve açıklayıcı olmuştur. Biraz uzun bir video oldu ama bu video gerçekten önemli. Sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Anlamadığınız, takıldığınız, kafanızın karıştığı bir yer varsa lütfen yorumlarda sorun. Elimden geldiğince her birini cevaplayayım. Discord, Telegram kanallarımıza katılabilirsiniz ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Her biri videonun açıklamalarında mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.